Balıklarını ayıklıyorlar. Böyle bakar mısınız? Hello. Ben artık Bali'ye taşındım. Bali'de yaşıyorum. Bali ile alakalı merak ettiklerinizi bana sorabilirsiniz. Gelebiliyorlar. Tabii kalabalık olduğunda çok fazla geleceklerini sanmıyorum. Fakat yine de Bali'de gezerken, bu tür koylarda gezerken biraz daha temkinli, şöyle kayalıkların arasından aşağı iniyoruz. Bakar mısınız? Kılıç balığına benziyor biraz. Bali'den tekrardan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Güzel bir yerdeyim şu an. Uluwatu bölgesine geldim. Yol üzerinde enteresan şeylerle karşılaştım. Tabii her seferinde böyle durup bu görüntüleri maalesef paylaşamıyorum. Çok fazla zamanım olmuyor çünkü. Yola devam etmem gerekiyor. Fakat yol üzerinde nasıl enteresan görüntüler var derseniz, sürekli böyle farklı lokasyonlarda, farklı bölgelerde seremoniler var. Bazen trafiğin kapanmasına yol açıyor ama böyle kısa bir süreli, böyle işte 1 dakikalık, 2 dakikalık bir kapanma olabiliyor. Padang Padang isminde bir beach var. Şimdi oraya yaklaşmışken az bir mesafem kaldı. Yaklaşık 10 dakika, bayağı bir sıcaktan bunaldım. Onun için oturayım dedim. Şöyle güzel bir soğuk kahve ve Nutellalı bir kek sipariş ettim. Güzel bir bakery. Yolumun üzerinde güzel bir fırın buldum. Oturdum, şimdi bunları bir atıştırayım. Aynı zamanda biliyorsunuz ben artık Bali'ye taşındım. Bali'de yaşıyorum. Bali ile alakalı merak ettiklerinizi bana sorabilirsiniz. Bunu zaten Instagram üzerinden de sık sık paylaşıyorum sizinle. Bali'de şirket kurumları, Bali'de oturum vizesi alma ile alakalı, Bali turları ile alakalı bana istediklerinizi sorabilirsiniz. Aynı zamanda burada ev nasıl kiralanır? Ev nasıl satın alınır? Bunları bana istediğiniz şekilde sorabilirsiniz. Şimdi ne diyoruz? Uluwatu Padang Padang Beach videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Burada fırınları her yerde bulamıyorsunuz. Çok fazla yaygın değil ama son zamanlarda bayağı bir açılmış duyduğum kadarıyla. Ki ben zaten 2-2,5 yıl önce yine Bali'deydim. O zamandan zaten burayı çok beğendiğim için tekrardan geldim ve buraya yerleşme kararı aldım. O zamanlar çok fazla fırın göremiyordum etrafta. Çok da geziyordum. Ama böyle fırına, bakery'e falan pek rastlamıyordum. Başarılı. Bu Padang Padang Beach'in park alanına geldik şöyle. Şu karşı tarafa geçeceğim birazdan. Şu şekilde bir motosiklet park alanı var. Yani ücretli mi ücretsiz mi bilmiyorum. Olursa da zaten burada çok küçük rakamlar alıyorlar. Çıkarken herhalde isterler diye düşünüyorum. Şu an tam sunset zamanına geldik. Beach'in giriş kısmı sanırım şuradan bir yerden. Daha önce geldiğim zamanlardan hatırlıyorum. Buraya gelmiştim ama bir zamanda oldu. Şurası da olabilir, ileride de olabilir. Burası sanırım öyle. Padang Padang Beach kısmına geldik. Burada bir dönem bir film çekilmişti. Julia Roberts'ın filmi çekilmişti. Ye Dua Et Sev ismiyle. Konusu da bildiğim kadarıyla şöyleydi. Julia Roberts eşinden ayrıldıktan sonra dünyayı gezmeye başlıyor ve bu beach'te, yani beach olarak değil tabi. O zaman tabi film içerisinde beach olarak geçmiyor. Issız bir ada gibi tasarlamışlar. Julia Roberts tabi o ıssız adada kendini bulmayla alakalı bir konu işlemiş film içerisinde. Ben biraz böyle izlemiştim aslında. Oradan hatırlıyorum. Ye Dua Et Sev isminde bir filmdi. Filmde ıssız bir adada yaşamla alakalı konu işlemişti. Hello. How are you? How much money? Okay. Şimdi ticket'ımızı aldık. Thank you very much. Fiyat olarak şöyle. 15.000 rupi. Fiyat gayet uygun.
Şöyle kare kodla giriş onaylıyor. Thank you very much. Sağda solda maymunlar olabiliyor bu arada. Telefonunuzu bu tür yerlerde taşırken dikkatli taşıyın. Böyle çok göstermeden taşıyın. Maymunlar kapabiliyor bazen. Yiyecek sanabiliyor ondan dolayı. Buradan böyle bir değişik bir geçit var. Şöyle kayalıkların arasından aşağı iniyoruz. Bakar mısınız? Vay be. Dar bir geçit. Şöyle merdivenlerden aşağı doğru indik. O filmi izleyenler hatırlarlar zaten. Plajın sahnelerinden. Şu an tam böyle sunset zamanı. Gün içerisinde buraya gelebilirsiniz. Giriş fiyatı gerçekten çok makul. Julia Roberts'ın filminin çekildiği Padang Padang Beach. Ye Dua Et Sev ismiyle bir film. Bakar mısınız? Issız bir ada gibi, orman içerisi gibi güzel bir koy. Bakar mısınız? Karşıda şöyle dalgalar. Çok keyifli ama. Burada bu saatlerde bile denize girebiliyorlar. Gelirseniz akşam saatinde de denize girebilirsiniz. Hava zaten sürekli sıcak, su sıcak. Herhangi bir sorun olmadan. Şimdi akşam saatlerinde biraz dalgalar yükselmiş ama gün içerisinde daha sakin olur burası. Ben şu an denize girmeyeceğim. Fakat bakar mısınız şöyle? Evet, ayaklarımı ıslatmak istemiştim. O yüzden şöyle hafif içeri girdim. Uluwatu bölgesinde dediğim gibi geldiğiniz zaman Padang Padang Beach yazarsanız buraya gelebilirsiniz. Burada küçük bir mini bar kurmuş arkadaşlar ve müzik yayını yapıyorlar. İleride şöyle bir yine koy gibi bir yer var. Aslında aynı plajın içerisinde, kayalıkların arasında. Şöyle yukarıdaki uyarıları görüyorsunuz, maymunların olduğuna dair. Çantanızı falan bazen kapabiliyorlar. Genelde küçük şeyler, hani çantanın içerisinde işte yemek falan vardır diye gelebiliyorlar. Tabii kalabalık olduğunda çok fazla geleceklerini sanmıyorum. Fakat yine de Bali'de gezerken, bu tür koylarda gezerken biraz daha temkinli olun derim. Tam böyle sunset zamanı şu an. Aynı zamanda surf yapmak isteyenler, denize girmek isteyenler hepsi burada. Burada şöyle ayrı bir bölüm var. Biraz burayı göstereyim size. Burada insanlar sanırım üstlerini değiştiriyorlar. O yüzden o tarafa geçmeyelim şimdi. Ya şu plajın girişi gerçekten çok enteresan bir şey. 1 dolar değil yani. Yani 1 dolar olsun en fazla. 15.000 rupi. Yani çok komik rakamlara böyle bir plajda vakit geçirebiliyorsunuz. Saat sınırınız yok. İçecek alabiliyorsunuz. Buradan yemek alabiliyorsunuz. Tabii duşlar var. Tuvaletler var vesaire. Tabii bu bir reklam değil. Sadece Bali'nin buradaki güzelliklerini size yansıtmaya çalışıyorum.
Ben de böyle bir günümü zaten ayıracağım. Buraya gelmeyi düşünüyordum. Bugün çekim için geldim. Fakat farklı bir günde buraya böyle erkenden gelip gün boyu deniz, kum, güneş yapacağım. O gün de zaten YouTube videosu olarak belki değil ama Instagram'dan bunu sizinle o günü böyle an be an paylaşacağım. Şurada sörf yapanlar var bakın tam karşıda. Dalgalar ileride yükseliyor fakat çok fazla buraya gelmiyor. Yoğunluk olarak arka tarafta kalıyor. Yani dalganın böyle boyu burada yükselmiyor diyebiliriz. Balıkçı abilerimiz burada balıklarını tutmuşlar şöyle. Balıklarını ayıklıyorlar. Şöyle bakar mısınız? Hello. Bakar mısınız? Teknenin içerisi dolu ya. Kılıç balığına benziyor biraz. Günün bereketi işte böyle. Burada diyorum ya herkes böyle bir gün sonrasında planı pek yapmıyor. Günlük olarak bir şekilde Allah rızıklarını veriyor. Karınları doyuyor. Çok fazla bir plan yapmıyorlar. Birbirlerini yemiyorlar. Birbirlerini çekiştirmiyorlar. Birbirlerini kazıklamamaya çalışıyorlar. O yüzden de bilmiyorum hani belki Allah gönüllerine göre veriyor. Turizmden dolayı da burası dolup taşıyor. Zaten güzel bir coğrafyaları var. İnsanları da güzel. Huzurlu, mutlu bir şekilde herkes burada yerli yabancı yaşıyor. İçeride birbirlerine karşı kin veya başka bir şey beslemiyorlar. Onun da karşılığı şöyle güzel bir doğa, huzur içerisinde bir yaşam. Evet arkadaşlar, arkamdaki plajı gördünüz. Videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, yorumlarınız benim için çok değerli ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Like tuşuna basmayı yani beğenmeyi aynı şekilde ihmal etmezseniz çok memnun olurum. Ve severek izlediğiniz videolarımda sevdiklerinizle paylaşırsanız bana daha fazla destek vermiş olursunuz. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.